Hepinize merhaba dostlarım. Bugün Nazi Almanyası hakkında az bilinen ilginç detaylardan bahsedeceğim. Nazi Almanyası 1933'ten 1945'e kadar süren dönemde Adolf Hitler'in liderliğindeki Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin Almanya'yı yönettiği bir dönemdir. Bu dönem tarihin en karanlık bölümlerinden birini temsil eder ve İkinci Dünya Savaşı ile Holocaust gibi insanlık tarihindeki en trajik olaylara yol açmıştır. Ancak bu karanlık dönemle ilgili bazı az bilinen ve ilginç detaylar da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir: 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları, Adolf Hitler ve Nazi Partisi tarafından Nazi ideolojisinin üstünlüğünü göstermek ve uluslararası alanda Almanya'nın imajını iyileştirmek amacıyla bir propaganda aracı olarak kullanıldı. Oyunlar, Nazi rejiminin gücünü ve organizasyon yeteneğini dünyaya sergilemek için bir fırsat olarak görüldü. Bu olimpiyat oyunları, tarihte ilk kez televizyonda yayınlanan olimpiyat oyunları olarak kayıtlara geçti. Berlin ve Potsdam'daki özel izleme odalarında oyunların canlı görüntüleri gösterildi. Bu da oyunları evlerinden izleme fikrinin çok erken bir örneğiydi. 1936 Berlin Olimpiyatları, sporun birleştirici gücünün yanı sıra politikanın spor üzerindeki etkisinin de bir göstergesidir. Oyunlar hem spor tarihinde hem de dünya tarihinde önemli bir yer tutar. Volkswagen'in doğuşu, Volkswagen Beetle, Volkswagen Böcek, Adolf Hitler'in Alman halkı için uygun fiyatlı ve güvenilir bir araba üretme vizyonu doğrultusunda geliştirildi. Halkın arabası anlamına gelen Volkswagen, Ferdinand Porsche tarafından tasarlandı ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya çapında popülerlik kazandı. Volkswagen Beetle'ın tasarımı, sadeliği ve güvenilirliği ile milyonlarca insan tarafından sevildi ve otomobil kültüründe ikonik bir statü kazandı. Volkswagen, bugün dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak faaliyet göstermekte ve Beetle, otomobil tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 1933 Hayvan Koruma Yasası, Nazi hükümeti 1933 yılında hayvanları koruma amacıyla bir yasa çıkardı. Bu yasa, hayvanlara acı çektirmeyi yasaklayan ve hayvan deneylerine sıkı kısıtlamalar getiren kapsamlı bir düzenleme idi. Ayrıca hayvanların kamuoyu önünde öldürülmesini yasaklayan ve hayvanat bahçeleri ile sirklerde hayvanların muamelesini düzenleyen maddeler içeriyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi lideri Hermann Göring, tavşanların korunması için özel bir emir yayınladı. Bu emir, tavşanların avlanmasını ve öldürülmesini yasaklayarak onları korunan hayvanlar listesine ekledi. Nazi Almanyası'nın hayvan hakları yasaları, tarihte karmaşık ve çelişkili bir miras bırakmıştır. Bu yasalar, modern hayvan hakları hareketinin önemli bir parçası olarak görülse de, bunların bir soykırım rejimi tarafından uygulandığı gerçeği, tarihin bu yönünü incelerken dikkate alınması gereken önemli bir çelişkidir. Autobahn, Almanya'da bulunan ve dünya çapında ünlü olan yüksek hız limitine sahip otoyol ağını ifade eder. Autobahn sistemi, ülkenin her köşesini birbirine bağlayarak kıtalar arası seyahatleri kolaylaştıran geniş bir ağ oluşturur. Bu otoyol ağı, Almanya'nın yanı sıra komşu ülkelerle de bağlantılıdır ve Avrupa'nın en önemli ulaşım arterlerinden birini oluşturur. Bu projenin amacı, işsizliği azaltmak ve Almanya'nın altyapısını modernize etmekti. Autobahn ağı bugün hala Almanya'nın ulaşım altyapısının önemli bir parçasıdır. Autobahn, Alman kültüründe ve dünya çapında bir simge haline gelmiştir. Yüksek hız limitleri ve mühendislik başarısı, otomobil meraklıları ve yolculuk tutkunları arasında özel bir ilgi odağı oluşturur. Ayrıca, çevre dostu ulaşım ve sürdürülebilirlik konularında da önemli bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak Nazi Almanyası dönemi, tarihçilerin, psikologların ve sosyologların hala incelemeye devam ettiği
karmaşık ve çok yönlü bir dönemdir. Bu dönemin tarihi, insanlık tarihinde ne kadar karanlık dönemlerin yaşanabileceğinin ve ideolojilerin gücünün bir hatırlatıcısıdır. Daha fazla bilgilendirici içerik için takipte kalmayı unutmayın dostlarım.